Merhabalar, ben Birito Martis, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kader matrisinde ebeveyn ve çocuk sayılarının genel olarak ne anlama geldiği hakkında bilgilerimi paylaşacağım. Bunun için A1 ve A2 noktalarına bakmalıyız. Bir sonraki videoda bu noktaları tek tek inceleyeceğiz. Bu videoda numaraların nasıl hesaplamamız gerektiğinden bahsetmeyeceğim. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz açıklamalar kısmından ya da ekranda gördüğünüz QR kodundan kader matrisindeki noktaların nasıl hesaplandığına dair videoya ulaşabilirsiniz. Sayılara kolay ulaşmanız için açıklamalar kısmına hangi sayıların hangi dakikada olduğuna dair kısımlar paylaşacağım. Buradaki dakikalara tıklayarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda açıklamalar kısmından diğer videoları da izlemenizi tavsiye ederim. Yeni videolar hakkında bildirim almak için kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videomu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Video hakkında sorularınız ya da yorumlarınız var ise aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Mümkün olduğunca hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Eğer A1 ve A2 noktalarında bir sayısı var ise, ebeveynlerinizle ilişkilerinize bakıldığında, anne babanızın sizi yeterince önemsemediğini, bencil davrandığını ve sizi görmezden geldiğini düşünüyor olabilirsiniz. Çocukken bu davranışlar sizi duygusal olarak etkilemiş olabilir. Bu durum, ebeveynlerinizle olan ilişkinizde mesafeye neden olmuş olabilir. Çocuğunuzla ilişkilerinize bakıldığında, çocuğunuzun davranışlarını doğru yorumlayabilirseniz, onunla yakın bir ilişki kurabilirsiniz. Çocuğunuzun ihtiyaçlarını ve duygularını anlamak, ilişkinizin temelini oluşturur. Bu anlayış, güven ve sevgi dolu bir bağ kurmanıza yardımcı olacaktır. Eğer A1 ve A2 noktalarında iki sayısı var ise, ebeveynlerinizle ilişkilerinize bakıldığında, çocukluğunuzda anne babanızın içten olup olmadığını anlamakta zorlanıyor olabilirsiniz. Onların davranışları bazen karmaşık ve tutarsız görünüyor olabilir. Bu belirsizlik size duygusal güven kaybı yaşatmış olabilir. Çocuğunuzla ilişkilerinize bakıldığında, çocuklarınızın size dürüst olmasını ve maskeler takmamasını istiyor olabilirsiniz. Ancak bazen çocuklar evde farklı, dışarıda farklı davranabilirler. Bu durumu anlamak için açık bir iletişim ve samimiyet ortamı sağlamanız gerekir. Eğer A1 ve A2 noktalarında 3 sayısı var ise, ebeveynlerinizle ilişkilerinize bakıldığında, anneniz çocukluk döneminizde hayatınızda önemli bir yere sahip olmuş olabilir. Duygusal bağlarınızın ve temel değerlerinizin oluşmasında önemli bir rol oynamış olabilir. Ancak bu ilişki bazen çok zorlayıcı ya da yoğun hissettirmiş olabilir. Çocuğunuzla ilişkilerinize bakıldığında, çocuğunuz size sevgi dolu ve bilge bir ebeveyn olmayı öğretebilir. Onunla geçirdiğiniz zaman, sabır ve şefkatinizi geliştirir. Çocuğunuz hayatınıza anlam ve derinlik katabilir. Eğer A1 ve A2 noktalarında 4 sayısı var ise, ebeveynlerinizle ilişkilerinize bakıldığında, anne babanızın heyecan verici ve sıra dışı bir ilişkisi olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Onların enerjik veya çalkantılı ilişkileri sizi etkileyebilir. Bu durum sizin ilişkilere bakış açınızı da şekillendirmiş olabilir. Çocuğunuzla ilişkilerinize bakıldığında, çocuğunuz size erkeklere veya karşı cinse saygı duymayı ve onlarla rekabet etmeyi bırakmayı öğretebilir. Bu, daha dengeli ve destekleyici bir ilişki kurmanıza olanak tanıyabilir. İlham veren ve anlayışlı bir figür olmayı öğrenebilirsiniz. Eğer A1 ve A2 noktalarında 5 sayısı var ise,
Ebeveynlerinizle ilişkilerinize bakıldığında, anne babanız, disiplin ve düzen konusunda oldukça katı bir tutum sergilemiş olabilir. Sık sık başarıya odaklanmanızı talep etmiş ve iyi sonuçlar beklemiş olabilir. Bu durum, kendinizi sürekli kanıtlama çabası hissetmenize neden olmuş olabilir. Çocuğunuzla ilişkilerinize bakıldığında, fikirlerinizi empoze etmek yerine uzlaşmayı öğrenmelisiniz. Diktatör bir rol üstlenmek, çocuğunuzla ilişkinizi zorlaştırabilir. Daha sıcak ve içten bir bağ için karşılıklı anlayışı geliştirmelisiniz. Eğer A1 ve A2 noktalarında 6 sayısı var ise, ebeveynlerinizle ilişkilerinize bakıldığında, çocukken yeterince sevgi görmediğinizi hissetmiş ve başka ailelerin daha iyi olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Ancak, ebeveynlerinizin sevgilerini farklı ve belki de yetersiz bir şekilde ifade ettiğini fark edebilirsiniz. Bu durum, sevgi algınızda karmaşaya yol açmış olabilir. Çocuğunuzla ilişkilerinize bakıldığında, çocuğunuzla olan ilişkiniz, sadece davranışlarını değil, onun içsel dünyasını da görmeye başladığınızda derinleşebilir. Onun kişiliğini keşfetmek, sevginizi artırabilir. Böylece ilişkiniz daha anlamlı hale gelebilir. Eğer A1 ve A2 noktalarında 7 sayısı var ise, ebeveynlerinizle ilişkilerinize bakıldığında, çocukluğunuzda ebeveynler kişisel alanınıza saygı göstermemiş olabilir. Sınırlarınızın ihlal edilmesi sizi rahatsız etmiş olabilir. Bu durum, bireysel özgürlük arayışınızı güçlendirmiş olabilir. Çocuğunuzla ilişkilerinize bakıldığında, çocuğunuzla gerçek bir takım oluşturmalı ve aynı hedefe yönelmelisiniz. Bu ortaklık, güven ve işbirliğini güçlendirebilir. Birlikte ilerlemek, hayatınızı daha anlamlı kılacaktır. Eğer A1 ve A2 noktalarında 8 sayısı var ise, ebeveynlerinizle ilişkilerinize bakıldığında, anne babanızın size kötü davrandığını hissetmiş olabilirsiniz. Bu duygular, geçmişte yaşadığınız olaylardan kaynaklanıyor olabilir. Onların davranışları sizin öz saygınızı zedelemiş olabilir. Çocuğunuzla ilişkilerinize bakıldığında, çocuğunuz size adalet için mücadele etmeyi ve bu mücadelede sakin kalmayı öğretebilir. Kavga etmek yerine anlayışı seçmeyi öğrenirsiniz. Çünkü dünya kendi adalet sistemine sahiptir ve bazen sabırlı olmak yeterlidir. Eğer A1 ve A2 noktalarında 9 sayısı var ise, ebeveynlerinizle ilişkilerinize bakıldığında, ebeveynleriniz, çocukluğunuzda ya çok az ilgi göstermiş ya da sınırlarınızı fazla ihlal etmiş olabilir. Bu uç davranışlar, duygusal olarak dengesiz hissetmenize neden olmuş olabilir. Dengeyi bulmak sizin için zorlayıcı bir süreç olabilir. Çocuğunuzla ilişkilerinize bakıldığında, çocuğunuz hayatınıza gerçek sevgiyi ve neşeyi getirebilir. Onunla geçirdiğiniz anlar, yaşamın güzelliklerini fark etmenizi sağlayabilir. Bu sevgi, hayatınıza yeni bir anlam katabilir. Eğer A1 ve A2 noktalarında 10 sayısı var ise, ebeveynlerinizle ilişkilerinize bakıldığında, anne babanız sizi tembel veya yetersiz gördüğünü düşünmüş olabilirsiniz. Bu eleştiriler özgüveninizi zedelemiş olabilir. Ancak bu algılar onların yüksek beklentilerinden kaynaklanıyor olabilir. Çocuğunuzla ilişkilerinize bakıldığında, çocuklarınızla ilişkilerinizde mantık ve standartlara bağlı kalmak yerine, hayattan keyif almayı öğrenmelisiniz. Onlarla birlikte eğlenmek, ilişkinizi güçlendirir. Bu yaklaşım, daha kolay ve dostane bir bağ kurmanıza yardımcı olur.
Eğer A1 ve A2 noktalarında 11 sayısı var ise, ebeveynlerinizle ilişkilerinize bakıldığında, çocukluğunuzda ebeveynleriniz sizden çok şey talep etmiş ve bazen bu talepler agresif bir şekilde gösterilmiş olabilir. Bu durum, üzerinizde yoğun bir baskı oluşturmuş olabilir. Başarıya ulaşma çabanız büyük ölçüde bu baskıya dayanıyor olabilir. Çocuğunuzla ilişkilerinize bakıldığında, daha rahat ve talepkar olmayan bir ebeveyn olmalısınız. Bu tutum, çocuğunuzun özgüvenini artırır. Aynı zamanda, aranızdaki bağın güçlenmesini sağlar. Eğer A1 ve A2 noktalarında 12 sayısı var ise, ebeveynlerinizle ilişkilerinize bakıldığında, anne babanız, bazı nedenlerden dolayı sevgi anlayışlarında çarpıklık yaşamış olabilir. Bu, sevgi ve ilgi gösterme şekillerinde tutarsızlığa neden olmuş olabilir. Çocukluk döneminizde bu durum sizi derinden etkilemiş olabilir. Çocuğunuzla ilişkilerinize bakıldığında, çocuğunuzla kendi ilgi alanlarınızı sürekli kısıtlamanızı gerektirmeyen bir ilişki kurmanız önemlidir. Dengeli bir yaklaşım, her iki taraf için de faydalı olur. Bu, ilişkinizi daha sağlıklı hale getirir. Eğer A1 ve A2 noktalarında 13 sayısı var ise, ebeveynlerinizle ilişkilerinize bakıldığında, muhafazakar bir ailede büyümüş ya da değişikliklerin nadir olduğu bir ortamda büyümüş olabilirsiniz. Sabit kurallar ve alışkanlıklar hayatınızı şekillendirmiş olabilir. Bu durum, yeniliklere karşı bir direnç geliştirmiş olmanıza neden olmuş olabilir. Çocuğunuzla ilişkilerinize bakıldığında, çocuğunuz size yeni başlangıçlar yapmayı ve eski alışkanlıkları bırakmayı öğretebilir. Konfor alanınızdan çıkmanız gerektiğini hissettirebilir. Bu etki, hayatınıza yenilik ve cesaret katabilir. Eğer A1 ve A2 noktalarında 14 sayısı var ise, ebeveynlerinizle ilişkilerinize bakıldığında, eğer anne babanız alkolizmden muzdariptiyse, onlara karşı sürekli bir kızgınlık taşıyor olabilirsiniz. Bu durum, çocukluk anılarınızı olumsuz etkileyebilir. Kızgınlığınızı yönetmek sizin için önemli bir süreç olabilir. Çocuğunuzla ilişkilerinize bakıldığında, çocuğunuz sabrınızı ve şefkatinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Onunla birlikte geçirilen zaman, daha anlayışlı bir birey olmanızı sağlayabilir. Bu süreç, kişisel gelişiminize büyük katkıda bulunabilir. Eğer A1 ve A2 noktalarında 15 sayısı var ise, ebeveynlerinizle ilişkilerinize bakıldığında, anne babanızın çılgın bir yaşam tarzı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bu, sizin aile dinamiklerinize bakış açınızı şekillendirmiş olabilir. Onların yaşam tarzı, sizin normlarınıza ters düşmüş olabilir. Çocuğunuzla ilişkilerinize bakıldığında, çocuğunuz, sizin dikkatlice gizlemeye çalıştığınız karanlık taraflarınızı ortaya çıkarabilir. Bu durum, kendinizle yüzleşmenizi sağlayabilir. Böylece daha güçlü ve bilinçli bir birey olabilirsiniz. Eğer A1 ve A2 noktalarında 16 sayısı var ise, ebeveynlerinizle ilişkilerinize bakıldığında, anne ve babanız birbiriyle anlaşamadığı için arada kalmış ya da ikisini de idare etmeyi erken yaşlarda öğrenmiş olabilirsiniz. Hayatta doğuştan bir lider olduğunuzu hissediyorsunuz. Ancak bu yetenekleriniz tam anlamıyla ortaya çıkmamış olabilir. Kendinizi keşfetmek için daha fazla fırsata ihtiyacınız olabilir. Çocuğunuzla ilişkilerinize bakıldığında, çocuğunuz, ruhsal gücünüzü artırmanıza yardımcı olur. Birlikte geçirilen zorluklar, sizi daha dirençli yapar. Bu süreç,
hayata daha olumlu bir bakış açısı kazandırır. Eğer A1 ve A2 noktalarında 17 sayısı var ise, ebeveynlerinizle ilişkilerinize bakıldığında, çocukluğunuzda çok düzenli bir hayat yaşamış ancak yaratıcı potansiyelinizi tam anlamıyla kullanamamış olabilirsiniz. Bu durum, kendinizi sınırlandırılmış hissetmenize neden olmuş olabilir. Kendinizi daha özgür bir şekilde ifade etmek için adımlar atabilirsiniz. Çocuğunuzla ilişkilerinize bakıldığında, çocuğunuz sizi kararlı olmaya ve yeteneklerinizi keşfetmeye teşvik edebilir. Onunla birlikte yaratıcı ve heyecan verici işler yapabilirsiniz. Bu süreç sizi daha mutlu ve özgüvenli bir birey yapar. Eğer A1 ve A2 noktalarında 18 sayısı var ise, ebeveynlerinizle ilişkilerinize bakıldığında, çocukluğunuzda yalnız kalmış ya da yakınlarınızı kaybetmiş olabilirsiniz. Bu durumlar en büyük korkularınız arasında yer alıyor olabilir. Bu korkular, duygusal bağlarınıza sıkı sıkıya tutunmanıza neden olabilir. Kendi başınıza ayakta durmayı öğrenmek sizin için önemli bir süreç olabilir. Çocuğunuzla ilişkilerinize bakıldığında, çocuğunuz, kendinize inanmanızı ve benzersiz yeteneklerinizi fark etmenizi sağlayabilir. Onun rehberliğinde yeni yönler keşfedebilirsiniz. Bu, hayatınıza yeni bir enerji katabilir. Eğer A1 ve A2 noktalarında 19 sayısı var ise, ebeveynlerinizle ilişkilerinize bakıldığında, ebeveynlerinizin onayına ve yargılarına çok bağımlı olabilirsiniz. Bu bağımlılık, kendi kararlarınızı almakta zorluk yaşamanıza neden olabilir. Özgüveninizi güçlendirmek için bu bağları yeniden değerlendirebilirsiniz. Çocuğunuzla ilişkilerinize bakıldığında, çocuğunuza ihtiyaç duyduğunda destek olmak önemlidir. Bu destek, onun güven duygusunu güçlendirir. Aynı zamanda ilişkinizde derin bir bağ oluşturur. Eğer A1 ve A2 noktalarında 20 sayısı var ise, ebeveynlerinizle ilişkilerinize bakıldığında, ebeveynlerinizle olan ilişkileriniz oldukça karmaşık görünüyor olabilir. Sık sık çatışmalar ve kızgınlıklar yaşanıyor olabilir. Bu ilişkiyi daha sağlıklı hale getirmek için adımlar atabilirsiniz. Çocuğunuzla ilişkilerinize bakıldığında, çocuğunuz, diğer aile üyelerine yakınlaşmanın ve geçmişteki yaraları sarmanın önemini gösterebilir. Gururunuzu aşmanıza ve ebeveynlerinizi affetmenize yardımcı olur. Bu süreç, hayatınıza huzur getirebilir. Eğer A1 ve A2 noktalarında 21 sayısı var ise, ebeveynlerinizle ilişkilerinize bakıldığında, çocukluğunuzda sınırlandırılmalara ve dar düşüncelere maruz kalmanız sizi önemli başarılardan alıkoyduğunu hissediyor olabilirsiniz. Bu durum, ilerleme kaydetmekte zorlanmanıza neden olabilir. Daha geniş bir perspektif geliştirmek için çalışabilirsiniz. Çocuğunuzla ilişkilerinize bakıldığında, çocuğunuzu sınırlamayı bırakıp onlara özgürlük verdiğinizde, ilişkiniz daha dostane hale gelir. Özgürlük, onların kişiliklerini geliştirmelerine olanak tanır. Bu da sizinle aralarındaki bağın güçlenmesini sağlar. Eğer A1 ve A2 noktalarında 22 sayısı var ise, ebeveynlerinizle ilişkilerinize bakıldığında, çocukluğunuzda tam bir kontrol ortamında büyümüş olabilirsiniz. Bu durum, bireysel özgürlük arayışınızı güçlendirmiş olabilir. Kendi yolunuzu bulmak için kontrolü serbest bırakmanız gerekebilir. Çocuğunuzla ilişkilerinize bakıldığında, çocuğunuza güvenmek ve kararlarını kabul etmek, ilişkinizi samimi hale getirir. Özellikle hata yaptıklarında bile destek vermek,
onların kendilerine olan güvenlerini artırır. Bu yaklaşım, ilişkinizin temelini sevgi ve anlayış üzerine kurar. Bu videoda kader matrisinde ebeveyn ve çocuk sayılarının ne anlama geldiği hakkında bilgilerimi paylaştım. Buraya kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer videolar ve kanal ile ilgili önerileriniz, sorularınız, iyi ya da kötü olduğunu düşündüğünüz yönler var ise yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.